Zamanın durduğu, rüzgarın ise hiç susmadığı bir yer burası. Sarp kayaların ve uçsuz bucaksız maviliğin ortasında yükselen dilsiz bir tanık, Sazak Köyü. Karaburun'daki Sazak Köyü İzmir'in en ilginç ve en hüzünlü yerlerinden birisidir. Günümüzde sürekli yaşayan nüfusu olmayan, terk edilmiş eski bir Rum köyüdür. Bu nedenle İzmir'in Kaya Köyü veya Hayalet Köyü olarak da anılır. Urla tarafından geldik ve genellikle yollar asfalt, sadece çok kısa bir mesafe topraklı yol ama yol gayet iyi. Rahatlıkla gelebileceğiniz bir yer. Taş evlerin iskeletleri, çatısız duvarlar ve boş pencereler. Sazak bugün bir hayalet köy olarak anılıyor. Ancak bu taş yığınlarının arasında bir zamanlar çocuk sesleri yükseliyordu. Mutfaklarda ocaklar tütüyor, limana yanaşan teknelerden neşeli kahkahalar yayılıyordu. Bugün ise sadece rüzgar konuşuyor. Sazak'ın hikayesi sadece taşın ve toprağın değil, ayrılığın, hasretin ve değişimin hikayesidir. ...1923'te Türkiye ve Yunanistan nüfus mübadelesi sonrasında bu köy tamamen boşaltılmıştır. Köyden ayrılan Rumların büyük bir kısmı Sakız Adası'na gitmiştir. Sakız Adası zaten buradan net bir şekilde gözüküyor. Yani aslında şu anda torunları karşıdan burayı görebiliyordur. Sazak, Karaburun'un batı sahilinde Sakız Adası'na tam karşıdan bakan bir yamaçta kurulu. Neden burası? Neden bu kadar sarp bir yer? Cevap Anadolu'nun kadim tarihinde gizli. Korsan saldırılarından korunmak ve denizin hırçınlığından kaçmak isteyenler köylerini kıyıdan biraz içeride, görüş açısı geniş tepelere kurarlardı. Genellikle taş yapılar var. Buranın eski dokusu. Tabii kapıları, pencereleri muhtemelen sökülmüştür ama burada nasıl yaşamlar olmuştur? Kim bilir bu evde yaşayan bir kişi sabah kalktığında belki de bağına, bahçesine, zeytinliğine gidiyormuş. İşte mübadele olmuş. Oradaki Türkler buraya, buradaki Rumlar karşıya gönderilmiş. Ve gördüğünüz gibi terk edilmiş bir köy haline gelmiş. Sazak'ın mimarisi doğayla tam bir uyum içindedir. Evlerin yapımında kullanılan o gri sert taşlar doğrudan bu topraklardan çıkarılmıştır. Bu yüzden Sazak uzaktan bakıldığında dağın bir parçası gibi görünür. Sanki kayalar kendiliğinden ev şeklini almış gibidir. Bakar mısınız? İncir olmuş ya. Evet, incirlere bakalım. Yani evler bile doğanın o görüntüsüne o kadar uyum sağlamış ki zor seçiliyor. Bütün evlerin içinde de şömineler var. Genellikle 2 katlı evler. Muhtemelen şarapçılıkla uğraştıkları için alt katlarını işte kiler gibi, mahzen gibi kullanmışlar. Şöyle bir evi seçip sizlere göstermek istiyorum. 2 katlı bir yermiş. Üstünde şöminesi var. Çerçeveleri yok. Kapıları yok. Geriye sadece taş duvarlar kalmış. Köyün ekonomik can damarı ise deniz ve topraktı. Sazaklılar usta denizciydiler. Karşıdaki Sakız Adası ile aralarındaki görünmez bir köprü vardı. Ticaret, kültür ve gelenekler bu iki yaka arasında mekik dokurdu.
Bağcılık, şarapçılık ve zeytinyağı üretimi köyün refah seviyesini belirliyordu. Bugün yıkık dökük duran o taş duvarların içindeki dev küpler bir zamanlar bereketi simgeliyordu. Aslında çok küçük evler. Baktığınız zaman 30-40 metrekarelik, 50 metrekarelik tabana kurulmuş evler ama 2 kattan oluşuyor. Muazzam bir manzarası var ama çevre bitki örtüsü bakımından zayıf biraz. Yani ağaçlık alanlar yok denecek kadar az. Karaburun'da püfür püfür rüzgarlar eser. Yoldan gelirken kekik kokularını alırsınız. Burası yarımada olduğu için, denizin içinde kaldığı için çok güzel bir esintisi var. Gelirken de yolda kekik kokularını anlattım ben biraz önce. Evet, çok güzel kekik kokularıyla geldik. Zaten arabanın klimasını kapattık, camları açtık, öyle geldik. Çünkü doğal bir klima var. Hı hı. Yolundan bahsettin herhalde. Bence Yolu düzgün. güzel. Sadece ana yoldan içeriye köy yoluna sapan bir yol. O da 1 kilometre kadar bir şey. Topraklı yol ama şey değil, kötü bir yol değil. Yani mıcır dökülmüş yola. Hı hı. Güzel. Güzeldi değil mi? Evet. Yani Havası çok güzel ya. böyle bir Ben en çok havasını sevdim. Ha, evet, havası çok güzel. Püfür püfür esiyor. Evet. Evet. Böyle terk edilmiş Ve bir köyün köy. her tarafında şey çıkmış. Kekik çıkmış. Yani Kekik ve lavanta. Peki güzel bir koku. geldiniz buraya, ne hissediyorsunuz? Yani böyle terk edilmiş sadece taş duvarları gördünüz. acaba nasıl hayatlar vardı? Evet. İşte o buradan göçüp gidenler şu an hani çocuklarına, torunlarına, işte torunlarının çocuklarına nasıl bir hikayeler anlattılar. Az önce mesela biz çekim yaparken yabancı, bilmiyorum, belki Yunanistan'dan İngilizce konuşuyorlardı. 2 çocuk, karı koca bir aile gelmişti. Eminim onların atalarının köyüydü burası. Evet. Onun için ziyarete geldiler. Bayağı da gezdiler. Şimdi arabalarına doğru ilerlediler. Sürekli video çektiler onlar da. Yani onlar için, Anı bırakmak için. evet, Anı kalsın diye. Daha ileriye taşımak belki için. de büyük Daha o babasının, hikayeleri sürdürebilmek için herhalde. Evet. belki de büyük babasının köyde oynadığı yerlerdi Baba. yani. Baba, hem kekik hem de lavanta, baksana şuraya. Evet. Burası hep lavanta. Lavanta değil oğlum. Onlar aşağısı. mor çiçek. Şunlara diyorsunuz. Bunlar da bu limon kekiği diyorlar ya, sanki ondan gibi. Çok Gözlerinizi kapatın ve 1900'lerin başına gidin. Sazak'ın dar sokaklarında yürüyorsunuz. Ayakkabılarınızın altındaki çakıl taşlarının sesi, komşu evden gelen Rumca selamlaşmalara karışıyor. Kalimera diyor yaşlı bir kadın. O dönemde Sazak ağırlıklı olarak Rum nüfusun yaşadığı bir köydü. Ancak Karaburun'un genelinde olduğu gibi burada da barış hakimdi. Müslüman ve gayrimüslim komşular birbirlerinin bayramlarını kutlar, acılarını paylaşırlardı. Zeytin hasadı zamanı geldiğinde tüm köy bir olur, dağlara tırmanırdı. Köyün merkezinde kilise sadece bir ibadethane değil, aynı zamanda toplumsal bir hayatın kalbiydi. Pazar günleri en güzel kıyafetler giyilir, meydandaki kahvede koyu sohbetler edilirdi. Çocuklar şimdi harabe olan okulun bahçesinde koşuştururken Sakız Adası'ndan gelen esintinin getirdiği sakız ağacı kokusunu içlerine çekerlerdi. Deniz, evlerin içini gördün mü böyle taşlardan yani evi yaparken raflar yapmışlar böyle. Eskiden hani vitrinler vardı ya. Hı hı. Onun taş halini yapmışlar böyle. Çok güzel. Bak, Evet. şuradaki evde şömine var tam karşıda. Evet. Evin kapısından yuvarlak şekilde yapmışlar. Bence burası tuvalet. Tuvalet ya da su deposudur var. Sanki çok susuz bir bölgeymiş gibime geldi ya. Zeytin de yok burada. Ama burada yapıyorlarmış. Önceden yani burada yaşarlarken üzüm bağları varmış. Şarapçılık. Şarapçılık, zeytincilik. Arin dikkat et.
Biraz önce tepenin diğer kısmındaydık. Orada çok rüzgar esiyordu. Yani tepenin bu tarafına geçtik. Rüzgar tamamen kesildi. Şöyle göstereyim. Çünkü tepe oraya kapatıyor herhalde. Evet. Rüzgarın gelmesine. Kimse birkaç yıl sonra bu evlerin ebediyen sessizliğe gömüleceğini tahmin edemezdi. Yıl 1923. Kurtuluş Savaşı bitmiş, yeni bir dönem başlamıştı. Lozan Anlaşması ile imzalanan mübadele kararı Sazaklıların kulaklarında bir gök gürültüsü gibi çınladı. Gideceklerdi doğdukları, sevdiklerini gömdükleri, zeytin ağaçlarını diktikleri bu topraklardan ayrılacaklardı. Birkaç parça eşya, belki bir sandık, belki de sadece bir anahtar alabildiler yanlarına. O anahtar ki bir gün geri dönecekleri umudunun tek simgesiydi. Sazak limanına yanaşan gemiler sadece insanları değil, bir kültürü de alıp götürdü. Evlerin arasında yürürken artık yolları bile kaybolmuş. Yani sadece taş duvarlar, dikenli yollar, otlar. Bazen böyle bir meyve ağacına denk geliyorsun, evlerin arasında çıkmış bir ağaç. İşte şurada olduğu gibi bir delice. Delice ağacını bilirsiniz. Zeytini deliceden aşılarlar ve zeytin ağacı olur. Şu evin üstünde bir incir ağacı çıkmış. Muazzam bir manzarası var. Çok güzel. Çevrede bir yerleşim yeri yok şimdilerde. Gördüğünüz gibi sadece rüzgar gülleri var. Ve rüzgarın sesi. Biraz daha yukarı çıkacağım. Biraz daha yukarıdan sizlere buranın manzarasını göstermeye çalışacağım. Şu güzelliğe bakar mısınız? Eskiden insanlar nerelere köyler yapmışlar. Köylüler Sakız Adası'na ve Yunanistan'ın çeşitli bölgelerine yerleştirildiler. Onların yerine ise Balkanlardan gelen Türk mübadiller yerleştirilmeye çalışıldı. Ancak bir sorun vardı. Gelenler tütüncüydü, ovacıydı. Sazak'ın sarp kayalıkları, hırçın rüzgarı yabancı geldi. Burada yaşanmaz dediler. Zamanla onlar da iç kısımlara, köylere, ovalara göç ettiler. Böylece Sazak 2 kez öksüz kaldı. Önce sahipleri gitti, sonra misafirleri. Bugün Sazak'ta yürüdüğünüzde doğanın insan yapımı olanı nasıl geri aldığını görürsünüz. Evlerin içine ağaçlar büyümüş,
Çatılar çökmüş, sokakları otlar kaplamış. Peki neden bu kadar dokunaklı burası? Çünkü Sazak bakımsızlıktan yıkılan bir yer değil, terk edilmişliğin bir anıtı. Yine de her şeye rağmen ayakta kalan o kilise kalıntısı veya bir evin işlemeli kapı eşiği eski Rum ustalara bir saygı duruşu niteliğinde. Ha. Burayı ziyaret edenler genellikle bir sessizliğe bürünür. Çünkü Sazak'ta yüksek sesle konuşmak, uyuyan bir devin uykusunu bölmek gibi hissettirir. Denize doğru baktığınızda terk edilmiş limanı ve boşluğu görürsünüz. Ama dikkatli dinlerseniz rüzgarın size eski şarkıları mırıldandığını duyabilirsiniz. Sazak köyü sadece taşlardan ibaret bir yer değil. O, insanlık tarihinin ortak hafızasının bir parçası. Sınırların, politikaların ve savaşların insanların hayatlarını nasıl kökten değiştirebileceğinin en somut kanıtı. Bugün Sazak'ı korumak sadece binaları restore etmek demek değildir. Sazak'ı korumak, oradaki yaşanmışlığı, o barışçıl geçmişi ve ayrılığın acısını unutmamaktır. Memleket isterim. Gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun. Kuşların, çiçeklerin diyarı olsun. Memleket isterim. Ne başta dert, ne gönülde hasret olsun. Kardeş kavgasına bir nihayet olsun. Memleket isterim. Ne zengin fakir, ne sen ben farkı olsun. Kış günü herkesin evi barkı olsun. Memleket isterim. Yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun. Olursa bir şikayet, ölümden olsun. Yolunuz bir gün Karaburun'un bu ıssız köşesine düşerse bir taşın üzerine oturun ve sadece izleyin. Gökyüzünün maviliğini, Sakız Adası'nın puslu silüetini ve altınızdaki bu kadim toprağı. Sazak artık kimsenin evi değil ama herkesin ders alacağı bir hatıra defteri. Rüzgar esmeye devam edecek, taşlar yavaş yavaş ufalanacak. Ama Sazak'ın ruhu onu ziyaret eden her kalpte yaşamaya devam edecek. Sazak'tan ayrılırken arkanızda sadece ayak izlerinizi bırakın. Yanınızda ise bu derin sessizliğin hikayesini alın götürün. Sazak'ta geçmişe yönelik sessiz bir köy bırakıyoruz. Umarım insanlar bundan ders çıkarırlar ve gelecek nesillerimize barış dolu, kültürlerin birbiriyle kaynaştığı, sevgi dolu bir gelecek bırakırlar. Hepinize Sazak'tan sevgiler, selamlar. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.